Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine böyle şık bir çanta çalışacağız. Bunun için de şöyle metal bir klipsim var. Yine askı takma yerleri mevcut. Şöyle %100 polyester pullu makrome ipim var. Pulları çok sık. Markası Hobby Kulüp. 100 gram bunların bir tanesi, şöyle 200 gramın yeterli olacağını düşünüyorum. 3,5 numara tığ kullanacağım yine ve şöyle işaretleyiciler olacak. Oval tabanla başlıyorum videoma. Hepimize kolay gelsin. Hemen şöyle açıyorum ve şu tam ortasından bir ölçü alacağım ben. Hemen bir tane kilit yapıyorum. 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13. Şöyle bir bakalım. Kabaca bir ölçüsünü alalım yani tabanımızın. Evet, bir tane daha bence çekelim. 13'tü. 14 oldu. Şimdi bir de geri dönüş için 14 artı 1 yapacağız. Yani bir zincir daha çekiyoruz. Şu en baştaki zaten kilit zincirimizdi. Ona hiç ellemeyeceğiz. Şöyle arkasını çeviriyorum. Şu arka taraftaki çizgilere batarak geri döneceğiz. Şimdi hemen biraz gevşek çekelim zincirimizi. Sonrasında geri dönüş zor olmasın. Şöyle sıra sonuna doğru gidiyorum. Evet, sıra sonuna geldim. Buraya şimdi şu en baştaki şuraya yani bakın şöyle 3 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, biraz çekelim şunu ve 3. Hemen buradaki başaktan devam ediyorum. Oval bir taban yapıyoruz. Şöyle. Yine gelen başaklara batıp sıra sonuna kadar gidelim hanımlar. Sıra sonuna geldim ben. Şu şekilde. Yine buraya da bakın şu ilk dönüş zincirime batmıyorum. Bunu hesaplamıyoruz. Bu bizim 15. zincirimizdi. Yani 14 artı bir zincir yaptık. 15. zincire batmıyoruz. Hemen şu tepe noktasına batıyoruz. Ve buraya 3 tane aynı noktaya sık iğne yapıyoruz. Birinciyi yaptım. İkinciyi yapıyorum. Ve bu da üçüncü. Evet. Hemen buraya şu başladığımız kısma bir tane işaretleyici takıyorum. Şimdi buraya da bir tane işaretleyici takacağım ben. Çünkü burası başlangıç ve bitiş yeri. O yüzden burayı işaretleyelim. Hemen bir tane de oraya takıyorum. Evet. Şu ilk yaptığım başa batıyorum. Evet, burası bizim bitiş noktamız olacak. Aklınızda olsun. Şimdi buraya geldiğimizde buraya tekrar bir işaretleyici takacağım. Çünkü arttırma noktalarımızı belirlememiz gerekiyor. İpim aşırı güzel ve size hemen bir de bursun ölçüsünü vermek istiyorum. Şöyle şuradan şuraya tuttuğumda bakın 16 santim diyor. Bir de kapalıyken vereyim.
Şöyle. Evet, 16 santim. Şimdi oval tabanımızı örmeye devam edelim. Buradan gelen başaklara batıp şurada buluşalım tekrar. Evet, yine sıra sonuna geldim. Burada ilk arttırma yaptığım sık iğnemin şu tam tepe kısmına 2 tane sık iğne yapıyorum. 1 ve 2. Şimdi buraya yine bir işaretleyici takalım. Çünkü arttırma noktalarımız önemli. Ve ipimiz çok simli. O yüzden araya kaynasın istemiyorum. Hemen buraya 2 tane sık iğne yaptım aynı noktaya. Şimdi ikincisine de aynı şekilde 2 tane sık iğne yapıyorum. Ve üçüncüsüne de aynı şekilde sık iğne yapıyorum. Ve buradan tekrar devam ediyorum. Yani şu tepe noktasında toplamda 6 tane sık iğne olması gerekiyor. Tekrar sıra sonuna geliyorum. Yine diğer tarafta yaptığım aynı işlemi bu uca da yapıyoruz. İşaretleyicimi çıkardım. Hemen buradaki 3 tane yaptığımız sık iğnenin ilkine 2 tane sık iğne yapıyorum. Ve işaretleyicimi takıyorum. Sonra ikincisine de aynı şekilde sık iğne ve üçüncüsüne de aynı şekilde 2 tane sık iğne. Şimdi şu işaretleyicimi ben bir alta alıyorum. Bunu her seferinde bir üste taşımaya gerek yok. Şöyle. Şu şekilde ve hemen buradan normal gelen başaklara sık iğnemi yapmaya devam ediyorum. Şurada tekrar görüşelim. Evet, şimdi yine başlangıç noktamıza geldik. Buraya şimdi bir çift, bir tek yapacağız. İlk ilmeğe çift yaptım, yanındakine tek yaptım. Hemen yine işaretleyicimi takıyorum. Ve yanındaki başa çift yapıyorum yine. Ve hemen yanındakine tek yapıyorum. Hemen tekrar çift yapıyorum. Ve hemen yanındakine tek yapıyorum. Evet, şimdi bu noktadaki arttırmamızı da tamamladık. Yine buradan örmeye devam ediyorum. Yine geldim sıra başına. Buraya şimdi hemen bakıyorum. 2 tane aynı noktaya çift yapıyorum. Yani ilk başa 2 tane sık iğne yaptım. Yanındakine tek yapıyorum. İşaretleyicimi takıyorum. Hemen bu noktaya tekrar çift. Bir çift, bir tek. Ve yanındakine tek yapıyorum. Hemen yanındakine çift yapıyorum. Ve yanındakine tek yapıyorum. Evet, buradan da devam ediyoruz yine sık iğnelerimize. Sıra sonuna geldim. Bu noktada yine arttırma yapıyoruz. Şu çiftin üstüne 2 tane tek yapıyoruz. Yani 2 tek bir çift olacak bu sıramız. 2 tane tek yaptım. İşaretleyicimi takıyorum.
ve yanına bir tane çift yapıyorum. Yine çiftin üstüne 2 tane tek, tekin üstüne bir tane çift yapıyorum. 2 tek ve bir çift. Evet, şimdi aynı bu noktada arttırmamızı bu noktada da yapalım hanımlar. Çünkü birebir aynısı olacak. Burada da yine 2 tek bir çift, 2 tek bir çift. Devam edelim, yine burada buluşalım. Evet, yine arttırma noktamızdayız. Bir önceki sırada 2 tek bir çiftti. Şimdi bir çift 3 tek yapacağız hanımlar. 1 2 3. Şimdi burada şöyle bir şey yapalım. Biz burayı biraz değiştirelim. Çünkü çift üst üste gelsin istemiyorum. Hemen ne yapıyoruz? Şu bizim yapmış olduğumuz ilk zincir. Buraya işaretleyicimizi koyalım. Evet. Şimdi buraya bir çift yapalım. Hemen bir tek bir çift yaptıktan sonra 3 tek bir çift yapacağız. Yani buraya bir çift yaptım. Şimdi buradan itibaren 3 tane sayalım. 1 2 ve 3. Evet, şimdi buraya bir çift yapalım. Tekrar sayalım. 1 2 ve 3. Şimdi buraya da yine aynı o şekilde çift yapalım. Bakalım şimdi bir burada çiftimiz var, bir burada çiftimiz var, bir de burada çiftimiz var. Yine yanına 3 tane tekimizi sayalım biz. 2 ve 3. Evet. Şöyle çiftler üst üste gelmedi. O yüzden de şurada çok güzel bir görüntü ortaya çıkıyor. Yani köşelenme olmuyor. Onun için böyle çiftleri üst üste getirmememiz gerekiyor. Bir önce sıra, bir sonraki sıra veya ne bileyim 3 tek bir çifttir. İşte o 3'ün tam ortasındaki sayıya da çift batabilirsiniz. O artık sizin kendi tabanınıza göre hareket edin. Şimdi buradan devam ediyorum. Aynı işlemi burada da yapacağız. Burada görüşelim. Yine bu sıra başına geldim. Hemen biraz önce burada yaptığımız işlemin aynısını buraya da yapmamız gerekiyor. Ne yaptık? Bir tane tek battık ve işaretleyicimizi taktık. Burada 3 tane, pardon, şimdi buraya öncelikle bir çift yapıyoruz. Hemen çiftimizi yaptık. Şimdi buradan itibaren 3 tane sayıyoruz. 1 2 ve 3. Şimdi buraya bir tane çift yapıyoruz. Aynı noktaya çift sık iğne yaptık. Şimdi buradan tekrar 3 tane sayalım. 1 oldu, bu 2 oldu. Bu da 3 oldu. Kaç noktaya biz çift yaptık? Hemen ona bakalım. 1 ve 2. Şimdi buraya bir tane daha çift yapıyoruz. Hemen ve yanına yine 3 tane tek yapıyoruz.
Evet, şuradan da yine gelen başaklara batarak devam ediyoruz. Yine burada bir arttırma yapacağız. İşaretleyicimi çıkardım. Bir önceki sıra bizim 3 tek bir çiftimizdi. Şimdi buraya 4 tek yapıyoruz. İşaretleyicimi takıyorum yine ilk ilmeğime. Şurada 2 oldu. Şöyle 3 oldu ve şöyle de 4 oldu. Şimdi tam şu noktaya bir çift yapalım. Yine 4 tek 1 2 3 ve 4. Şimdi bu noktaya çift yapıyoruz. Şimdi tekrar 1 2 3 ve 4. Şimdi buraya yine çift yapıyoruz. Evet. Buradan devam ediyoruz. Şimdi burada yaptığımız 4 tek bir çifti bu tepe noktamızda da yapıyoruz. Burada 4 tekle başlıyoruz. Çift 4 tek bir çift 4 tek bir çift diye devam ediyoruz. Sonra tekrar burada görüşelim. Evet, şöyle arttırma noktasına geldim ama bir ölçelim bakalım. Şöyle ne kadar daha örmemiz gerekiyor? Bunun için bir ölçü yapalım. Evet, bir sıra daha örüp tekrar ölçelim hanımlar. Yine arttırma noktamdayım. Şimdi burada bir önceki sırada 4 tek bir çift yaptık. Şimdi bir çift 5 tek yapacağız ama ben yine de bir sıra atlayacağım. Haberiniz olsun. Şimdi hemen onu yapayım. İşaretleyicimi çıkardım. Buradan bir tane sık iğne yaptım. Şimdi o sık iğneye de işaretleyicimi taktım. Aslında burası bizim başlangıç noktamız. Hemen buradan bir çift yapıyorum ve üstüne 5 tek sayacağım. Yani çiftimi yaptım. 1 2 3 4 ve 5. Şimdi bu noktaya tekrar bir çift yapıyorum. Aynı noktaya çiftimi yaptım. Şimdi tekrar sayıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Şimdi yine çiftimi yapıyorum. Ve bu baştaki çifti sayarak 1 2 3. Yani buradaki 3 tane çiftimi yapmış oluyorum. 5 tane sayıp aynı işlemi diğer tarafa da yapacağız. Şöyle 5 oldu. Evet. Şimdi burada yapmış olduğumuz işlemin aynısını burada da yapalım lütfen. İşaretleyiciyi taktığımız noktaya bunu bir tane sık iğne yapıyoruz. Hemen yanından çift yapıp 5 saymaya başlıyoruz ki şu çift yine üst üste gelmesin ve birazcık da ortalayalım diye yapıyoruz bu işlemi hanımlar. O yüzden bir çift 5 teki bir tane atlayarak başlayalım. Ve sonra tekrar burada buluşalım. Evet hanımlar, şimdi tekrar bir ölçü alacağım ben. Şöyle
Aslında şu an oldu bu ama ben son bir arttırma yapmak istiyorum. Bu arttırmamız da biraz farklı bir arttırma olacak. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Şimdi çıkartıyorum işaretleyicimi ve buradan başlıyorum. Şöyle bu işaretleyicimi ben şimdilik şuraya takacağım. Tam orta kısma. Şöyle. Hemen buradan sık iğne yapıyorum. Şu an arttırmıyorum. Düz sık iğne yapıyorum. Evet, şimdi hemen bir tepe noktasına geliyorum. Bakın. Burada tam tepe noktasındayım. Burada bir tane arttırma yapıyoruz. Yani aynı noktaya bir çift sık iğne yapıyoruz. Bakın. Tam şu tepe noktasına aynı noktaya 2 tane sık iğne yaptım. Hemen yanından devam ediyorum. Hemen zaten kıvrılmaya başlıyor tabanımız. Bir bakacağım. Evet, 2 tane daha yapalım. Evet hanımlar, şimdi bu noktada bu kısma bir tane daha arttırma yapacağım. Tam şu noktaya, bu 1 ve bu da 2. Hemen yanından yine devam ediyorum. Şu şekilde. Evet, bu işaretleyicimi de çıkartıyorum artık. Hemen bir bakalım, burada tepe noktasında mıyız? Evet, bir tane daha yaptım mı? Yo, aslında burası. Şimdi buraya da yine aynı noktaya 2 tane sık iğne yaptım. Buradan devam ediyorum. Yine şöyle. Ve son arttırma noktama yaklaşıyorum. Evet, diğeri neredeydi? Hemen onu bir bulalım. Karşılıklı olsun. Evet, şöyle bir bakalım. Nerede? Burada. Evet, tamam. İşaretleyicinin olduğu noktadan hemen tekrar bir arttırma yapacağım. Bir tanecik daha sık iğne ve sonra arttırma. Yani aynı noktaya 2 tane sık iğne yaptım. Evet. Şimdi buradan devam ediyorum. Evet, şöyle. Bu işaretleyiciyi burada çıkarmayacağız. O orada kalacak çünkü bitirmeyi buradan yapacağız. En son çantamızı hemen aldım. Evet, tamam. Gayet güzel. İstediğim formda. Şimdi şöyle bir şey yapıyoruz. İpimi burada ben kesmeyeceğim hanımlar. Spiral bir şekilde çantamı büyüteceğim. Herhangi bir kaydırma veya vesaire başka bir şey de yapmayacağım. Arttırmalarımız da bitti. Şimdi ben bu noktada dümdüz sık iğne örmeye devam ediyorum. Döne 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 çantamızı yükselteceğiz. Normalde ipimi kopartıp tekrar farklı bir yerden başlardım ama şimdi zaten bu pullu bir ip. O yüzden de çok da gerek kalmadı
açıkçası. Şöyle, bu düz sık iğne bir çanta olacak. Herhangi bir model kurmayacağım bu çantaya. Zaten bu tarz ışıltılı çantalarda da çok gerek olmuyor açıkçası. Evet, bakın hemen şöyle olacak tabii bizim bu çantamız. Şu şekilde. Şuraları kıvrılmaya başladı bile. Böyle döne 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 yukarı çıkacağız. Bir 10 sıra öreceğim. Sonra bir çantamızın formunu görelim bakalım nasıl olacak. 10 sıra sonra görüşürüz. 10 sıra ördüm arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Tabanımız bu şekilde. İçine keçe kesip yerleştirdim. Keçeyi diktim. Neden? Çünkü ipim böyle aşağı saldı. Açıkçası hoşuma gitmedi o görüntü. O yüzden de bu taban kısmına birazcık destek gerektiğini düşündüm ve keçe diktim buraya. Eğer sizin ipinizde de aynı şekilde bir sıkıntı olursa siz de böyle küçük bir keçeyle destekleyebilirsiniz. Şöyle hatta bir taban hattını da verdi ortaya. Bu da hoşuma gitti açıkçası. Şimdi tekrar bir ölçüm yapalım biz bursumuzla. Evet. Aslında bu haliyle tam, yani sıfıra sıfır neredeyse. Ama ben bir tık böyle hafif bir genişletmek istiyorum bu çantamı. O yüzden de bu iki baştan tekrar sadece bir tane arttırma yapacağız. Sadece şu iki başa koyacağız arttırmaları. Yani şöyle ortalayıp şuradan çift batacağız. Bir tanesine bir sayı çoğaltacağız çantamızı. Yine aynen burada da öyle. O zaman daha iyi olacağını düşünüyorum bu klipsimizin. Ve bu yüksekliğini hemen size söylemek istiyorum. Kaç santim olacağını, toplamda kaç santim olacağını yani. Hemen şöyle bir göz kararı bir ölçüm yapalım. Evet. Şöyle 17 santim olduğunda tekrar görüşelim hanımlar. Evet hanımlar, çantamı tam 17 santim ördüm. Hatta 17,5 oldu. Şöyle göstereyim. Bu yükseklik bizim için yeterli. Şöyle tabanını da göstereyim tekrardan. Şimdi bu uç noktalarına işaretleyici koydum ben. Çünkü bursumuzun bu noktaları gelecek oralara. Onun için de şöyle size nasıl alacağınızı o işaretleri göstermek istiyorum. Bakın bu çantamızın tabanı oval bir taban yaptık biz burada tabii ki. Şöyle güzelce düzeltiyoruz. Tam şöyle uç noktalarını buluyoruz hanımlar. Ve hafif de ütü yapın lütfen. Ben bir tülbent yardımıyla yaptım ütüyü. Çünkü polyester ve çok sık pulları olan bir çanta bu. O yüzden tülbentle daha sağlıklı olacağını düşündüm. Şimdi bursumuzu takma işlemine geçebiliriz. Ben şimdi bu şekilde yerleştirdim. Bakın tam şu noktada işaretleyicimin sağında ve solunda bir tane ilmek bırakacağım dikerken arkadaşlar. Siz de buna dikkat edin lütfen. Çünkü bu küçük bir burs değil. O yüzden de hafif böyle bir içine girmesi gerekiyor bursumuzun. O yüzden de bir sağdan bir soldan toplamda 3 tane burada ilmek bırakmamız gerekiyor. Ondan sonra dikme işlemine geçeceğiz. Bakın gayet de güzel oldu. Şık bir çanta olacak. Şimdi şöyle ipliğimi size göstereyim.
çantamın rengiyle aynı bir ip kullanacağım ben bursunu dikerken. Sizde gümüş rengi olur, inci beyazı olur ya da böyle bu tarz bir renk olabilir. Hemen iğneme ipliğimi takıp geliyorum. Şöyle hazırladım ben. Standart bir dikiş iğnesi olabilir. Dikme ipim ince bir ip değil. Ama sağlamsa ince bir ip de işimizi görür tabii ki. Hemen şuradan, şu içten bir tane düğüm yapacağım. Ve sonra da dikmeye başlayacağım. Ve yine şuradaki, bakın şu deliklerden bu kısmı içine ala ala dikeceğiz hanımlar. Şöyle hemen başlıyorum. Şu işaretleyicimin yanında bir tane bıraktım. Çift kat yaptım ben ipimi. Bilginiz olsun. Şöyle bakın içine çeke çeke dikeceğiz. Şu kısımları da böyle içeri veriyoruz. Hemen yanından giriyorum. Tam şu kısımda. Şu an için zapt etmesi zor gibi gelebilir ama bir süre sonra çok rahat dikeceksiniz. Aldım ve yanından tekrar giriyorum. Bakın şöyle tam arka deliklerden giriyorum. Şu şekilde. O kadar sık ki pulu bazen iğne pula denk geliyor. Evet. Şu kısma gelince tekrar görüşelim. Evet. Tam son kısma geldim. Hemen şuradan bir sabitleme yapacağım. Burayı çift gideceğim. Başlangıç ve bitişler sağlam olsun istiyorum. Evet, bu kadar yeterli. Hemen şuradan ipimi gizleyeceğim ve sonra keseceğim. Evet. Metal bursumuzun bir tarafını taktık. Şimdi diğer tarafına geçiyoruz. Şimdi burayı da takınca kendine gelecek.
Hemen buradan başlıyorum tekrar. İpime bir kilit yapacağım. Bunlar görünebilir, sıkıntı yok. Bunları şu ip uçlarını sonra yakacağız. Evet, tekrar bu sıra sonunda görüşelim hanımlar. Evet, sıra sonuna geldim arkadaşlar yine. Bakın burada son sıram. Daha doğrusu son dikiş noktam. Burada yine çift dikeceğim. Şu şekilde. Evet, yine bir pula takıldık. Hemen şu içine alıyorum. Ve buradan kesiyorum. Evet sevgili hanımlar, şimdi ben bursumu diktim. Bakın şöyle bir görüntü çıktı ortaya. Şu an ağzı açık. Ağzı açık gösteriyorum ki şuradaki dikişlerin nasıl olduğunu görebilin diye. Bakın. Şu şekilde. Bu 10. sırada verdiğimiz bir arttırma çantamıza bakın böyle bir bombelik sağladı. Onun için öyle bir arttırma yaptım ben. Şu an daha iyi anlıyorsunuzdur eminim. Tabanımız böyle oldu. Tabana keçe kullandım dediğim gibi çünkü biraz sarkacak gibi hissettim ben ki muhtemelen de sarkardı. Astar muhakkak yapacağız bu çantamıza. Bu tabanı tabii ki böyle bırakmayacağız. Bir de kullanış açısından astar her zaman için iyidir. Ve zincir askım kalmamış elimde. O yüzden de şimdilik şöyle bir fular taktım ben. Şuradaki halkalara düğümledim ki böyle bile çok şık oldu yani. Gayet de güzel oldu. Bu şekilde de kullanılabilir ama isterseniz zincir askı ya da kendi ipinden de askı yapabilirsiniz. O sizin kendi keyfinize kalmış açıkçası. Şöyle ağzını kapatıyorum çantamın. Şu şekilde bir de şöyle göstermek istiyorum. Gayet güzel bir formu var. Tabii astar dikildikten sonra daha bir tok duracak ve kullanmaya başladığımızda şu an içi boş olduğu için ister istemez buralarında potluk olabilir ama bu tamamen astarsız ve içinin boş olmasıyla alakalı. Çok şık, hem gündüz hem gece hem yazın hem kışın kullanabileceğiniz yine zamansız bir çanta oldu bu. Çok kolay bir çanta, dümdüz sık iğneden oluşan bir çanta. Şu bursum, metal bursum 15 santimdi benim. O yüzden de çok büyük bir çanta olmadı ama iç hacmi oldukça geniş. Yani birçok eşyanızı içine koyabilirsiniz. Telefondur, cüzdandır, kartlıktır, bir rujdur, peçetedir.
Anahtarlık gibi şeyleri çok rahatlıkla içine sığdırabilirsiniz. Bakın, vizon rengi bir çantaydı bu, ve harika bir, sonuç oldu bu çantamızdan ve metal burs da çok yakıştı. Evet, videomu burada bitiriyorum. Umarım memnun kalmışsınızdır. Umarım ben de güzel anlatabilmişimdir bu çantayı arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenme tuşuna basın lütfen. Kanalıma abone olmadıysanız ücretsiz olabilirsiniz. Aklınıza takılan bir şey olursa da yorumlara yazın. Geri dönüş yapıyorum. Bir başka projede görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Sevgiyle kalın.